gezelim. Burası İsnat odamız. Biz ön yargı çalışmalarımızı yaptığımız yer. 3 dilli tanıtımımız da var. İlk karşılaştığımız şeyde Suriyelilerle ilgili aslında doğru zannettiğimiz ama yanlış bilgilerimiz var. Üst tarafta, medyada, her yerde, sokak aralarında duyabileceğimiz gündelik hayatta işte Suriyeliler bütün sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanıyor. Suriyeliler üniversitelere sınavsız, işte araçlarına vergi ödemiyor. İşte 3 yıla kadar Suriyeli ile ilgili paylaşım yapanlara ceza var ki aslında ön yargı içeren ama gerçeği olmayan, arkada doğrusunu görebileceğimiz bir sergilerimiz var burada. Ön yargı cümlelerimizde. Neyi yanlış biliyoruz, onları görmek için. Yine sergi alanımızda burada da toplumu temsil ediyor. Bunlar bizleriz aslında. Nasıl ön yargıyla baktığımızla ilgili sosyal hayatta yaptığımız araştırmalar, otobüste, evde, Suriyelilerle ilgili ya da göçmenlerle ilgili konuşulan bütün ön yargıları toplamaya çalıştık. Suriyeliler istediği üniversiteye sınavsız giriyor. Suriyelilere 1200 TL öğrenci bursu veriliyor. TOKİ evleri Suriyelilere bedava verilecek ve Suriyelilere 250 TL kira yardımı yapılıyor. Benim oğlumun ondan sonra maaşından kesiyor, bunlara Suriyelilere veriyor. Bir bayan olarak ben ülkemi terk etmezdim. Suriyeliler motorlu taşıt vergisi ödemiyor. Marmaris'te yaşıyorum. Biliyorsunuz Marmaris International bir turizm kenti. Bizim orada bile hayatı olumsuz etkileyebiliyor. Kendi ülkelerine sahip çıkmadılar, kendi ülkelerini korumadılar. De sağlık hizmetleri Suriyelilere bedava. Suriyeli istemiyoruz ülkede ya, vatandaşlık verilmesin. Önce genel olarak girişimcilik nedir? Literatür çalışması. Daha sonra göçmen girişimciliği nedir? Bununla ilgili nasıl prosedürler işler? Türkiye'de nasıldır? Bu prosedürler nasıl ilerliyor? Yasal boyutlar nasıl gidiyor? Daha sonra da bizim girişimcilik araştırmasını nasıl yaptık? Bununla ilgili çalışmalarımız var. İstanbul'da yaptık. İstanbul'da özellikle göçmen girişimcilerin sayısının çok olduğu ilçelerde yapmaya çalıştık bu çalışmayı. Derinlemesine yarı yapılandırılmış görüşme formu üzerinden dil olarak Arapça olmak zorunda kaldı, tercüman eşliğinde ya da Türkçe bilen Türk kökenli göçmenlerle Türkçe konuşarak yapıldı çalışmamız. Burada İstanbul'da nerelerde yaptığımız, kaç kişiyle görüştüğümüz yazıyor. Alan araştırması sırasında, yani daha önce ben de bir sürü alan çalışması yaptım. Gerçekten çok önemli bir şekilde göçmenler kabul ediyor. Yani bunu biz yerel halk yapmaya kalktığımızda bu kadar çok kabul düzeyi yüksek olmuyor. Ve olabildiğince yardımcı olmaya çalışıyorlar. Özellikle gıda sektöründelerse ikramlarda bile bulunuyorlar. Arkadaşlar da burada. Değişik tatları da şeyleri olduğunu sanırlar arkadaşlar. Karşılıklı bir karşılaşma ve uyum içinde güzel bir alan olmuş. Burada bulgularımızın detayı var. İşte daha çok girişimci dediğimizde erkek ağırlığı kesimle karşılaştık. Irak'tan gelenler kendi ağırlığından, işte Suriye'den gelenler Şampiyonet ağırlığı. Türkçe bilme durumu genellikle biliyorlar ama çok gündelik hayatı idare edecek kadar daha yüksek oranda değil. Dil yetkinlikleri de yok yani. Daha detaylı iletişim kurmak için o kadar yetkin değiller. Çoğu sermayesini oradan getirmiş durumda. Burada kazananların sayısı oldukça az. Ortakları işte ya tek, çok küçük ölçekli olanlar ortakları yok. Ama biraz daha orta ölçeğe geçtiğimizde Suriyeli ortaklarla çalışıyorlar daha çok.
yardımcı olan öğrencilerden, yine girişimci olup çok başarılı işler yapan, sosyal hayatları iyi olan, işte Türklerle çok iyi bir uyum içerisinde komşuluk ilişkisi olan örneklerimiz var. 10 tane kadarını arkanızda gördüğünüz yerde sahipledik. Bu kısımda da beraber bir irade gösterelim ve Suriyeli, önce Marmara Üniversitesi'nden başladık. Suriyeli öğrencilerimizin listesini aldık. Hepsine bir davet yolladık, beraber uyum konuşalım dedik. Olayda sosyal bilimlerde okuyan öğrencilerimizin davetimize 10 kişi kadar geri döndü. 35 tane öğrencimiz varmış. 10 kişi geri döndü ve biz onlarla bir dizi yaklaşık 4 tane çalıştay yaptık. Beraber uyumu konuştuk, uyum nasıl olmalı. Biz özellikle göç dersinin bu konuda çeşitli çalışmaları var ama uyumun biz hep yine ev sahibi ülke tarafından konuşulduğunu fark ediyoruz. Onları hiç sormadan ya da aynı eşit düzende, aynı masada sormadığımızı fark ettik. Böyle bir şey denemeye çalıştık ve gerçekten güzel oldu. Öğrencilerimizin de güzel fikirleri vardı. O çalışmamızdan sonuçları da burada sergiliyoruz. Zuhur'da özellikle hep beraber çokluktan birliğe gidelim dedik. İlk önce de çocuktan, insanın nüvesini temsil ettiği için çocuktan başladık. Suriyeli çocukların yaptığı resimlerle karşılaşmamızı istedik. Bu bir derneğin yaptığı bir projede Suriye çocukların eserlerini vermeyi kabul ettiler. Yine patlatımız burada mı? Buyurun lütfen, eserinizin yanında olun. Bizim için özel olarak yerliği temsil ettiği için el farkını çizmek rica etti. Kendisi de kabul etti. Çok teşekkür ederim. Belki biraz bize kendinizden bahsedebilirsiniz. Ne zaman geldiniz? Çok söylemez أول شيء طلبت الخط لغاية من وقت ما كنت عمري 10 سنين. 10 yaşından beri hattatlıkta çalışıyormuş. O zamandan beri öğrenmiş. Sonra da savaştan dolayı 2014'te Türkiye'ye gelmek zorunda kaldım. هلا عم بشتغل بمهنة الخط بفن الخط وعم بسافر Şimdi de hattatçılıkta çalışıyorum. Burada böyle güzel resimler yapıyorum. طبعا حتى نحط بصمة لأنه نحن كمهاجرين في عنا شمول في عنا إرادة في عنا تصميم رغم الصعوبات. Karşılaştığım zorluklara rağmen bizim de yeteneklerimiz olduğunu, bizim de bir sanatımız olduğunu göstermek için çalışıyoruz. طبعا شكرا لهذا الجمع شكرا لهذا المشروع الممتاز جدا يعني بيعبر عن الفكر الجميل والحضارة الجميلة. Bu sergide emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ayrıca bütün Türkiye toplumuna teşekkür ediyorum. Yine Suriyeli sanat çevresinde duyurduğumuz şeylerden fotoğraflarıyla katılan, kendisi bugün geldi mi acaba arkadaşlar? Ressamlarımız geldi mi? Gelmediler. Şunlar yok mu? Fotoğraflarıyla katılan İmat, Habbab, yine eserleriyle yine bu Alaaddin, Elhasan. Ve arkamızda gördüğünüzde bizim Türk ressamlardan göç üzerine resimler yapan Atalay Mansuroğlu.
Suriyeli ve diğer mülteciler için onların tanıtma ve destekli olmak için kurulan bir Bitti, cümle alanını boş geçmeden lütfen. Sahip karikatüristim. Bu göç sorunu çok önemli bir sorun. Başka ülkelerin, başka ulusların varlıklarını sömürmeye dayalı yaklaşımlar insanların hayatlarını karartıyor. Bence bütün dünyadaki insanların önce şunu düşünmesi lazım. Önce insan demesi lazım. Bizim kültürümüzde insan odaklı düşünmek, insana değer vermek çok önemli. Burada önemli olan bizim Türkiye'nin yaptığı bunlara kucak açması, koruyucu, komşu niteliğini değerlendirerek yardımcı olması önemli bir şey. Ama sadece Türkiye'nin bunu yapıyor olması yetmez. Bütün dünyanın duyarlı olması lazım. Dolayısıyla önce insan dersek her şey daha kolay olur. Şimdi günümüzde böyle bir acı yaşıyoruz. Daha önce bir Bosna'dan göç yaşamıştık. Ülkemize gelen misafirlerimiz olmuştu. Bulgaristan'dan gelen misafirlerimiz olmuştu. Daha önceden Irak bölgesinden gelenler olmuştu. Biz de zaten bir yıl önce bu topraklara başka yerlerden gelmişiz. Asıl olan paylaşılmamak değil, paylaşmak. Yasemin Hocam ve öğrencileri bunu çok güzel anlatmışlar. Yapılan çalıştaylar sonucunda varılan sonuçlar beni ümitlendirdi. Çünkü olaya menfi değil, müsbet de değil, objektif bir yaklaşım söz konusu. Artısıyla, eksisiyle ve çalıştaylarla yapılan bir çalışma. Sadece sorgulamak için değil, bu çok heyecan verici. Ben bugün çok mutlu oldum. Bu çalışmayı yerinde görmekten dolayı emeği geçen herkese teşekkür ederim.